Ayın gökyüzündeki rotasını hareketsiz ve düz bir dünya modeline uyarladığımızda ortaya böyle bir manzara çıkıyor. Düz dünyanın tepesinde yüzen ayımız, yıl içinde dönenceden dönenceye de bu şekilde geçiyor. Ayın Oğlak dönencesindeki gezişi de düz dünya modelinde bu şekilde oluyor. Eğer gerçek olan model düz dünya ise, Oğlak dönencesinin aşağısında konumlanmış biri, Ay bu dönencede gezerken, onu kuzeydoğudan kalkıp kuzeybatıdan batarken görmeli. Şimdi gökyüzü gözlem uygulamasına giderek, aynı tarihte, Oğlak dönencesinin aşağısındaki biri için ayın, nereden doğup nereden battığına bakalım. İlk önce konumu ayarlayalım. Şimdi saatimizi ilerleterek, ayın hangi rotadan gideceğine bakalım. Beklenilenin aksine, Ay de güney göksel küresinin dönüşünden dolayı güneybatıdan batıyor. Hatırlarsanız, düz dünya senaryosunda, Şili'de seçtiğimiz konumda ayın doğuşu, kuzeydoğudan gerçekleşmeliydi. Ancak, gerçek hayat gözlemleri, Oğlak dönencesinden geçen ayın, 50 derece güney enleminde bulunduğumuzda güneydoğudan doğduğunu gösteriyor. Şimdi görecek olduğunuz klip ise tam Güney Kutbu'ndan çekildi. Ay, gözlemcinin etrafında tam bir tur atıyor. Ayın rotasını düz dünyaya uyarladığımızda ise Antarktika'daki birinin böyle bir manzara görmesi imkansız oluyor. Bu olay, eksen eğimi olan küresel bir dünyada mümkünken, düz dünya modelinde mümkün olamayacağı açıkça ortada. Çaresiz kalıp, bu videonun gerçekliğini sorgulayacak olanlar için, Sterlium verilerini kullanarak bu olayın gerçek olduğunu kanıtlayalım. Görüldüğü üzere, ayın hiçbir rotası düz dünyanın belirttiği rotaya uymuyor. Ek olarak, ayın gün içinde battığını görmemiz bile, düz dünyayı çürütüyor. Bunun sebebi ise, düz dünya üzerinde dik üçgen çizerek, trigonometrik hesap yapabiliyor olmamız. Ay ister kubbeden yansıyan bir hologram olsun, ister kubbe dışında olsun, isterse kubbe içinde olsun, düz dünya modelinde hiçbir şekilde ufuk altına buradaki gibi batamaz. Hatta, uzun uzun hesap yapmamıza bile gerek yok. Üçgen hesaplayıcısı ile, düz dünya modelinde, ayın yüksekliğini hesaplayabiliriz. Daha kolay kaybolabilmesi için ayın yüksekliğini 3000 kilometreye ayarlayıp, ona olan uzaklığımızı da 35.000 kilometre yapınca, ayın gökyüzünde 4 derece yükseklikte kaldığını görüyoruz. Bu da, düz dünyanın sınırlarına gitsek bile, ayın alçak bir yükseklikte olsa da, tepede kalacağını gösteriyor. Zaten, ayımız isterse 1 kilometre yükseklikte olsun, düz bir zeminde, hiçbir şekilde ufuk altına batırılamaz. Zaten bunun da az çok farkında oldukları için, ayı kubbenin dışına yerleştirip, kubbenin bu şekilde bir etki yaptığı saçmalığını ürettiler. Bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu, bu videomda zaten açıkladım. Dünyamız gerçekten düz olsaydı ve ayımız gerçekten dünyanın üstünde geziyor olsaydı, tam tepemizdeyken ve en uzaktayken inanılmaz boyut farkları da olurdu. Ancak böyle bir şeyin asla yaşanmadığını biliyoruz. Kendi çektiğim bu fotoğrafta, ay, ufuğa yakındı. Burada neredeyse tamamen güneyde, burada ise tekrar ufuğa yakın durumdaydı. Hiçbirinde gözle görülür küçülme yoktu, çünkü ay, dünyanın üstünden çok yakın bir mesafede geçmez. Tüm kanıtlar aksini gösterirken, hala düz demeye devam edenler için güzel bir darbe daha vurduk. Ayın ufuk altına boyut olarak küçülmeden batması, Oğlak dönencesinin aşağısındaki biri için ayın güneybatıdan batması ve Antarktika'ya gidebilmiş birinin ayı etrafında 24 saat boyunca görmesi, kesinlikle düz dünyayı çürütür.